Önceki videolarımda bir kasetli telesekreter sökmüştüm. Bu sefer de bir Philips kasetli telesekreter elime geçti. Bir de bunu sökelim bakalım. Neler göreceğiz. Yine işte iki kasetli bir sistem. Birinde mesajınız var, diğerine de gelen mesajları kaydediyor. Telefon hattına bağlıyorsunuz, beslemesini bağlıyorsunuz. Bir tane de yedek pil var burada. Zannederim mesajların saatini tutmak için. Bayağı da eskiymiş. Pilin son kullanma tarihi 2002. 5-6 sene de ona katarsanız demek ki 90'lı yıllardan kalma bir cihaz bu. Şöylece bir sökmeye girişelim bakalım. Evet, çok da kompleks olmayan bir devre var burada. Bir tane ana işlemci var. Herhalde bütün işleri o yapıyor. İki tane elektromıknatıs var, solenoid. Teybi onlar çalıştırıyor. Çünkü önde dokunmatik olduğu için düğmeler solenoid ile çalıştırmışlar. Ana işlemci. Oldukça eskimiş olduğu için artık buradan bir parça çıkmaz. Bütün kondansatörler vesaireler ölmüştür zaten. Şu tape kısmını da bir çıkaralım. Şu kabloların bir kısmından kurtulayım da daha rahat çalışayım. Zor olsa da tape kısmı elimize geldi. Ama lastikleri görüyorsunuz erimiş, mahvolmuş. Berbat. Lastik resmen katrana dönmüş. Her tarafı da batırmış. Yani lastiğin bu hale dönmesi de çok enteresan. Her tarafı simsiyah boyamış. Şöyle biraz sileyim diyeceğim ama o kadar pislenmiş ki. Yine tabi her tuttuğumda elimi mahvediyor. Bu da sinir bir şey. Hiç böyle lastik görmemiştim. Mahvolmuş. Bildiğin yapıştırıcı gibi olmuş. Ya da katran diyelim onu biz.
Bu kısım da bayağı zorladı. Bir yandan söküyorum, bir yandan temizliyorum. Elim yüzüm simsiyah oldu. Evet, sonunda kabloları kesip ortalığı batırıp anakartı çıkardık. Fazla da işe yarar bir şey var mı? Yok. Yine de şöyle bir inceleyelim. Şu ön panel kısmına bakarsak buradan da fazla bir şey beklemiyorum açıkçası. Bir de burayı açalım bakalım. Bu düğmeler artık o kadar eskimiş ki ölmüş. Bunların işe yarayacağını zannetmiyorum. Bir iki tane şekilli led var. Bir tane potansiyometre var. Herhalde bu cihazda elimi kirlettiğimle kalacağım. Burada da bir buton daha var zannederim. Evet, bu da işe yaramaz. Burada da bir eski tip mikrofon. Onun da her yeri parçalanmış. Dediğim gibi bu cihazda herhalde elimi kirlettiğimle kalacağım. Yani şu hoparlörle uğraşmayı bile canım istemedi şimdi. Bu da böyle kalıversin. Evet, çıkan kartlara şöyle bir kısaca göz atarsak, işte ön panel. Burası tape kısmı. Her tarafı simsiyah, lastiğe bulanmış şekilde. Anakart. Burada da pek işe yarayacak bir şey görünmüyor. Kasetler. Mekanik kısımdan çıkanlar bunlar. Bunlar güzel tabi. Bunlar iş görür. Elektromıknatıslar, solenoidler. Motoru bir deneyelim bakalım çalışıyor mu? İşte. Tabi bu solenoidler her yerde iş görür. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek için, bazı switchleri açıp kapamak için, kilitleri açıp kapamak için vesaire işe yarayabilirler. Bu ön panelden ne çıkardık? İşte bir sürgülü potansiyometre, birkaç tane değişik şekilli led, bir tane de entegre devre. Gerisi işe yaramaz. Özellikle düğmeler artık kullanılmaz halde. Bu
Bu anakarttaki Oki işlemci üzerinde ROM olan bir işlemci. Zaten mask ROM var, yani fabrikada programlanmış. Başka hiçbir yerde hiçbir işe yaramaz. O yüzden bunu sökmeye gerek yok. Bütün bu küçük parçalar, kondansatörler vesaire, bunlar büyük ihtimalle yaşamlarının sonuna gelmişler. Çok da fazla işe yarayacak şeyler değiller. Çok fazla sayıda küçük transistör var. Onlarla da pek uğraşmaya değmez diye düşündüm. Neler çıktı bu anakarttan? İşte pil tutucular, minik trafolar, bir tane röle, birkaç tane de entegre devre çıktı. Transistörlerden küçük kılıflı ama güçlü olanlarını çıkardım. İşte yüksek gerilimli bir kondansatör, optocoupler, bir tane germanyum diyot. Germanyum diyotlar her zaman bulunmaz, o yüzden onu da aldım. Bu transformatör de eski radyoların çıkış transformatörlerine benziyor. Bu transistörler enteresan bir şekilde yüksek akım taşıyabiliyorlar minik kılıflarına rağmen. Onları da ayırdım bir kenara. Entegreler de önemli parçalar değil ama stokta durmasında zarar yok. Dursun bakalım bir kenarda. Evet, gördüğünüz gibi eski bir Philips telesekreter cihazını söktük. 90'lı yıllardan kalma. Çok da böyle işimize yarayacak, aman aman stoğa koyayım ya da bu parça işe yarar diyecek hiçbir şey yok. Bir sökme videosunun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere.